Evet, uzun zamandır görüşemedik. Nasılsınız? Yıllardır beklediğim an geldi ve ben yollara düşüyorum. Nereye mi gidiyorum? Tabii ki Muğla'ya gidiyorum. Haftanın 3 günü çalışmak bu yüzden güzel. Haftanın geri kalan günleri size kalıyor. Böylelikle seyahat edebiliyorsunuz. Dedim fırsat bu fırsat. Ele geçmişken yapıştır. Aslında bu videoyu geçen aylarda çektim ama editlemek tabii üşendim editlemeye daha doğrusu. O yüzden şimdi paylaşabiliyorum. Yani demem o ki bu video sezon yeni açılırken çekildi. Muğla'ya çok da planlı gitmedim. Yani kalacağım yer belli değildi. Sadece görüşeceğim bir iki arkadaşımla haberleştim. O kadar. Sadece aklımda olan şey anıları yad etmek, işte Muğla merkezi görmek, işte kampüsü tekrar görmek, ardından Akyaka'ya gitmekti. Ve bunların hepsini de gerçekleştirdim teker teker. Evet, yerler belli, nereye gideceğim belli ama nerede ne yiyeceğim, ne zaman yiyeceğim, nerede kalacağım falan tamamen belirsizdi. Yani cebinizde paranız olunca herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kalacak yer de buluyorsunuz, yiyecek yemek de buluyorsunuz. Yeter ki paranız olsun. Öncelikle Resul'le buluşacağım. İlk önce ona haber verdim zaten Muğla'ya geleceğimi. Aydın'la Muğla arası 1-1,5 saat kadar falan anca sürüyor. Pek de uzak sayılmaz evet ama işte gene de olmayınca olmuyor, gidemeyince gidemiyorsunuz. Ve işte geldik. İlk önce merkeze gidiyoruz. Kısa bir otobüs yolculuğu sonrası merkezdeyiz. Burası üniversite dönemindeyken gelmeyi çok sevdiğim bir yer, Zahire Pazarı. Tabii buraya gelmeden önce ben arkadaşlarımdan birini gördüm. Onunla biraz lafladık, çay falan içtik. Sonrasında hemen kendimi buraya attım. Nasıl özlemişim anlatamam. Burada o kadar çok anım var ki. Üniversiteye geldiğimde ilk doğum günümü kutladığım yer burasıydı. Yurttaki arkadaşlarımla. Ayrıca ne bileyim sevdiğim kız arkadaşlarımla ve erkek arkadaşlarımla gelip çayımı, kahvemi, salebimi içtiğim yer burasıydı. Bana çok şey ifade ediyor burası. O yüzden biraz duygulanıyorum. Şansıma hava bozdu. Aydın'dan çıkarken hava gayet günlük güneşlikti. Ama burası geldiğimde biraz yağmıştı. Tabii böyle olunca yapacak bir şey yok. Yanıma şemsiye de almamıştım. Halbuki Muğla yağmurlu olur, ben bunu biliyordum ama gene de yanıma almadım. Ne olur ne olmaz diye hiç düşünmedim. Burası eskiden bir şahsa aitti. Şimdi belediyeye geçmiş. Bence çok daha iyi olmuş. Tabii ama bakım konusunda biraz nasıl söyleyeyim, özensiz kalmışlar. Ben tabii ilk geldiğim zamanlarda burada yani çoğu yerde sandalye, masa vardı, koltuklar falan vardı ve o kadar süslü geliyordu ki içecekler. Sanki kendinizi Osmanlı döneminde falan gibi hissediyordunuz. Yani tabii biraz abartmış olabilirim ama yani gerçekten güzeldi. Böyle eski hissiyatı vardı. Neyse, sabah öyle bir güzel yemişim ki sadece bir bardak çay içebilmiştim. Dedim bir bardak daha çay içeyim. Hava biraz soğuduğu için, serinlediği için hem ısındım hem çayın gerçekten tadı çok güzeldi. Biraz dinlendikten sonra tabii fazla vaktim yok benim. Gezici yok. Geldik o kadar. Üniversite dönemlerindeyken böyle, hatta daha çok yüksek lisans dönemlerindeyken böyle tek başıma Muğla'nın merkezde ara sokaklarında gezmeyi çok seviyordum. Bu yüzden buraya kadar gelmişken dedim why not? Hem ben sevdiğim bir şey yapayım hem de size buraları göstereyim. Hadi birlikte yürüyelim. Şimdi burada yürürken birazdan bir yer göstereceğim size. Hemen şu sağ tarafta kalan tam camlı yerler. Orası bir hamammış. Eski bir hamam. Valla bir gün şeytanın bacağını kırıp bir hamama gideceğim ama burası neresi olur, nerede olur, Muğla'da mı olur, Aydın'da mı olur? İnanın ki hiç bilmiyorum. Ama gideceğim yani, kararlıyım. Neyse, yürümeye devam.
Muğla size belki biraz karışık gelebilir bu videodan dolayı ama şöyle söyleyeyim, her yer meydana çıkıyor. Hani kaybolurum, aman ara sokaklara girmeyeyim falan diye düşünmeyin ki zaten insan görürsünüz. Yani sorarsınız, eğer kaybolduğunuzu düşünüp paniklerseniz, işte ben nasıl meydana çıkabilirim falan, heykele çıkabilirim derseniz size yol tarif ederler zaten. Biz üniversiteye ilk başladığımızda işte yurttaki görevliler, ben cemaat yurdunda kaldım. Şey demişlerdi, bizi işte topluca götürmüşlerdi. Her yerden heykeli görebilirsiniz. Kaygılanmayın, merak etmeyin. Bir şekilde heykeli gördüğünüz zaman onu takip edip orada meydana çıkarsınız. Zaten Muğla merkez böyle aşırı büyük bir yer olmadığı için hani kaybolsanız da çok fazla bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Siz yeter ki böyle ara sokaklara girin, bir sağınıza solunuza bakın, eski evlere bir bakın. Yani ben çok zevkli buluyorum bu ara sokaklarda gezmeyi. Bu arada gezerken kendime kalacak bir yerlerde bakıyordum. Buralarda bir yerde bir pansiyon görmüştüm yıllar önce ama sanırım kapanmış ya da ben bulamadım, bilemiyorum. Bir türlü kalacak yer bulamadım velhasıl kelam. O zaman yürümeye devam. Siz de belki fark etmişsinizdir videoda. Çok güzel evler var eski ev olarak. Ama o kadar bakımsız veya terk edilmiş ki insan içi acıyor ya. Hani paranız pulunuz olacak. O evleri yaptıracaksınız. Tekrar restore edeceksiniz ve yaşanmaya sunacaksınız. Yani şahsen çok param olsaydı bunu yapmak isterdim. Yani bazı konakları evet şey yapmış, belediye almış, restore etmiş ve orayı çay bahçesine çevirmiş. Gerçekten oralarda çok güzel ama böyle ara sokaklarda bazı yerlerin atıl kalması çok üzücü. Şey, aslında bu videoyu çekerken biraz da hani bazı YouTube videolarından da ilham aldım. Hani bazı videolar var, görmüşsünüzdür, işte Walk With Me, işte Seoul, işte Walk With Me China bilmem ne cahçurt falan diye. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Dedim ben de bir deneyeyim, nasıl olacak bir bakalım yani. Bu arada bu yürüyüşün herhangi bir amacı yok. Böyle tamamen rastgele kafama göre sokaklara girdim çıktım. Öyle yani.
Karşımızda gördüğümüz kapı Muğla'nın yerel kapılarından birisi. Fark etmişsinizdir, iki tane giriş var aslında burada. Birisi sağda, birisi solda olmak üzere. Birisinden kadınlar, birisinden de erkekler giriyormuş zamanında. Hatta bazı evlerin böyle tokmakları var. Eğer kadın gelen misafirse ayrı taraftaki tokmağı kullanıyor. Erkekse farklı olanı kullanıyor. Yani uzun lafın kısası, eskiden incelik varmış insanlar arasında. Ama şimdi o bayağı bir kabalaştık milletçe. Muğla'ya hafta içi geldiğim için çok fazla kalabalık değildi. Zaten merkezde sadece yerlisi, buranın yerlisi, burada yaşayanlar olduğu için ekstra bir şeydi, sakindi. Biraz soğuk soluğa kaldım ama gerçekten bu manzara için değdi. Ve karşınızda Masa Dağı. Burası Muğla merkezin simgelerinden birisi. Gönül isterdi ki buraya kadar gelmişken Masa Dağı'na da çıkayım ama açıkçası gözüm kesmedi. O kadar da enerjim yoktu. Ama olsundu, uzaktan da bakmak güzeldi. Bu arada buralara yakın bir kanyon var. Acı bir yolla öğrenmiştik burada kanyon olduğunu. Bizi coğrafya hocalarımızdan birisi üniversitede oraya yürüyüşe götürdü. Ama söylemediği bir şey vardı. Suyun içine girecekmişiz. Bizim haberimiz yoktu. Bazı arkadaşlarımızın ayakkabıları falan yırtıldı. Çok yorulmuştuk. Günün sonunda böyle bir kaynağın olduğu bir yere gittik. Fotoğraf çekilmiştik. Tabii yıllar öncesi. Ama değdi mi derseniz, evet değdi yani. Doğayla tüm gün iç içe bir gün geçirmiştik hep beraber sınıfça. Vaktiniz varsa, yürümeyi seviyorsanız, ne bileyim dağ, bayır, çayır, su, hiçbir şey beni etkilemez diyorsanız buyurun o kanyonu siz de yürüyün derim yani. Yavaş yavaş merkeze geri dönüyoruz. Bu arada burada şey vardı, pazar vardı. Çok fazla göstermedim, biraz kalabalıktı. Burası da tarihi saat kulesi. Üniversitedeyken keşfettiğimiz yerlerden birisi de burası. Yörük Obaları Derneği'ydi. Benim babam Yörük. Yörüklü yüreğe övünür. Buraya kadar gelmişken orayı da size göstermek istemiştim. Vaktiniz olursa bir uğrayın. Orada bir çay için kıl çadırlar falan var. Mantı falan da yapıyorlar. Gerçekten güzel bir yer. Ben daha çok gezip dolaşmak istediğim için oraya uğramadım. Evet, yavaş yavaş Muğla'nın müzesinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Hemen çaprazda Muğla'nın müzesi var. Bir yol üzerinde hemen sağ tarafta askeri gazino var. Ama hiçbir zaman girmek nasip olmadı bana. İşte Muğla merkezde restore edilmiş birkaç bina. Bunlardan da birkaçı gördüğünüz gibi hemen karşınızda. Buralara tekrar gelmek bana biraz eski flörtümü hatırlattı. Artık ufaktan bir Türk kahvesinin vakti geldi.
şöyle bir keyif kahvesi içmeyelim mi? Tam Muğla'ya kadar gelmişiz. Burası da Muğla Belediyesi'ne ait. Muğla Belediyesi eski bir konağı alıp restore etmiş. İçini böyle eski eşyalarla tekrar donatmış. Burada hem kafe tarzı hem de gezilip görülebilecek bir yer olarak yapmışlar, tasarlamışlar. Böyle çok güzel. Eskiden üst kata da böyle döşenmiş şekildeydi. Orayı kapatmışlar. Artık hiçbir şey yokmuş. Aslında buralar canlı tarih. Kahve içtikten sonra hemen oradaki garsona sordum, dedim ki evin içini gezebiliyor muyuz? Evet, gezebilirsiniz, sıkıntı yok dedi. Yalnız üst kat boş olduğunu söyledi, üst katın. Eskiden galoş falan giymek zorunluydu ama ya ben görmedim ya da artık galoş giydirmiyorlar, onu da bilmiyorum. Alt kattaki sadece 2 oda ziyarete açık. Yani gittiğiniz zaman bu konakta sadece 2 odayı görebilirsiniz, sıkıntı yok. Zaten hazır oraya kadar gitmişken de burayı görmeden de çıkmayın derim. Gördüğünüz gibi ben hariç bu odadaki her şey eskidir efendim. Aslında olması gereken giriş kapısı burası. Ama bu evin 2 tane giriş kapısı var. Birisi bahçeden, birisi direkt eve açılan giriş kapısı. Benim en çok ama en çok beğendiğim oda burasıydı. Gerçekten. Bir gün parayı bulursam böyle bir evi restore edip, böyle döşeyip, böyle yaşayacağım burada. Açıkçası eskiler yaşamayı biliyormuş. Yani bizim gibi böyle dairelerde, apartmanlarda taşların arasında tıkılıp kalmamışlar. Merhaba. Hazır şu anda buradayken biraz atmosferin tadını çıkarmak istedim. Sağımı solumu inceledim güzelce. Ve sağımı solumu incelerken bir şey fark ettim. Hemen size gösteriyorum. Şimdi bu resimdeki ortadaki beyefendi bu evin sahibiymiş. Bu fotoğrafı gördükten sonra aklıma bir şarkı geldi. Sultan Süleyman diye. Hani şarkıda diyor ya, bu dünya ne sana ne bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı diye. Biraz overthinking düşündükten sonra Instagram'da bir tane kafe kaydetmiştim. Hazır dedim, gelmişken yapıştırayım. Bu kafenin adı Nadan ve gerçekten çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Eğer Muğla'da yaşıyorsanız veya Muğla yolunuz düşerse merkezde kesinlikle öneririm. Sen misin plansız gelen? İşte sona kalan dona kalır. Tek kişilik oda olmadığı için böyle 3 kişilik odaya 2250 lira verdim. Neyse, bu gecelik kafamızı sokabileceğimiz bir yer var en azından. Öyle düşünmek lazım. Artık bir burada, bir burada, bir de burada yatarım. Burası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin uygulama oteli. Yağmur yağmasaydı belki daha farklı olabilirdi ama. Bu da manzarası odanın. Şöyle. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Muğla'dan bildiriyorum. Burası çok değişmiş. Bazı yerleri bulmak için Google Maps kullanmak zorunda kaldım. Normalde navigasyonla aram iyi değildir ama mecburiyetin gözü kör olsun. Çok yoruldum. 10.000 adımdan fazla attım. Ama
akşama doğru Kötekli'ye geçmeyi planlıyorum. Çok özledim oraları. Çok. Akşam çok yorulduğumu düşünerekten Kötekli'yi ertesi güne erteledim. Gitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust. So I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better